Muhtemelen burası zamanında sazlık bir alandı. Çünkü bu okaliptuslara baktığın zaman bunların en az 20 belki 30 yaşında belki daha da büyük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu ağaçlar burada tutularak bu batak alan bir yaşam kenti haline gelmiş. Ve çok da güzel bir meydan yapmışlar. Akşamleyin burası çok şenliklidir muhtemelen. Ben kendi adıma harikulade olmuş diyebiliyorum. Çok çok başarılı bir konsept bu. Umarım doğaya dost bu kadar güzel yerler artsın. Yani denizle iç içe harika bir şey olmuş. Harika bir şey olmuş. Elektrikli botla şu anda içeri doğru giriyoruz. Kanaldan içeri. Şöyle 3 kişi oturduk. Evet. Burayı şey gibi, Venedik gibi mi yapmışlar yani? Bu zaten şu sıralar moda. Her yere buna benzer şeyler yapıyorlar. İşte Alaçatı'ya yaptılar. Millet evinin önüne arabasını park eder gibi teknesini park ediyor. Zaten şey bu şekilde. Göcek bu şekilde. Hatta orada ana caddeye bir de sokaklar eklemişler. Yani daha da güzel olmuş. Bir süre sonra şeyin papucu, Venedik'in papucu. Bak şu aralar ah işte bak ne güzel. Burası çok güzel olmuş. Şöyle bir gideyim ya. Git abi. Evet. Tamam git. Şey güzel. O da kusur olsun, boş ver. Arka tarafında kişilerin arabayla da buraya erzağını getirebildiği bir alan olması lazım. Bir de yapıların böyle mimarisi, kullanılan malzemeler falan hakikaten çok hoş olmuş ya. Evet. Yani bu iyi olmuş. Taş her zaman güzeldir ve dayanıklıdır. Yani burada tekneyi muhafaza etmek gerçekten mükemmel bir şey. Hiçbir sorun çıkmadan ne varsa burada bir de serinlik var ha.
Derinliğin ne kadar olduğunu biliyor musun? En az bir 2 metre olması lazım ki rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilsin. Gerçi yelkenli girmediyse o zaman 1,5 metrede yeter buraya. Şöyle herkes baksın şuraya. Evet. Abi burada film çevirebilirim, film çekebilirim biliyor musun? Tam kafamda film belirdi yani. Burada muazzam bir böyle casusluk, polisiye film çevirebilirim. Bak deminki tekne şundandı. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Şu arkadaki şeyi yararak giriyor tekne. Motor. Evet. Ön tarafında onun yatılacak yeri de var. Aşağıda. Şu Mary Fisher işte. Evet. Çift motor. Şöyle bir dolanalım daha. Şarjımız yeterli mi? Burada milletin içeride mi? şimdi yeri olabilir. Onun için kimsenin yerini de işgal etmeden bağlanmamız lazım. Misafirlerin geldiğinde şöyle bağlanabileceği bir şey yapmamışlar mı? Şurası bence öyle. Bak şu iki tekne arasında aslında biz girebiliriz. Çünkü oraya başka bir tekne giremez. Tamam.
Monika'yı önce bir al abi. Ben alayım Monika'yı. Dengesiz bir şey yok abi, rahat ol. Neyse, oldu. Fikirsel olarak çok güzel, çok cazip bir şey. İnsanlar burayı sanki turistik bir mekanmış gibi geziyorlar çünkü çok böyle rastladığımız bir şey değil. Açıkçası herkesin ilgisini çekiyor. Yani kafileler belirmiş vaziyette. Bu insanlar burada oturmuyor, çok belli. Sadece burayı ziyaret edip gezmeye gelmişler. Kendine göre bir böyle şey oluşturmuş. Bir çekim alanı oluşturmuş vaziyette. Herkesin kapısının önünde tekneler var. Aslında ben burayı daha ziyade şöyle yorumluyorum. Bir liman yapılmış, bir marina, ama marinada böyle bir anlayış, yani marinadaki alana konutlar yapılmış, yani öyle de yorumlanabilir. Tabii şu kısımlar gerçekten çok da hoş olmuş, köprülerle geçiliyor. Evet, gerçekten bir İtalyan havası var burada. Burası Ant Heaven. Hatta şurada balıkçının ismi de Heaven Balık. Çarşının adı Ant Heaven Çarşı. Cafe Heaven. Hepsi bunun üzerine kurulmuş. Hemen önümüz güzel bir plaj. Burada arka tarafta konutu olanlar çok güzel keyif sürüyorlar. Ama sadece onlara ait değil. Yani buraya her yerden insan geliyordur. Yani Turgut Reis'ten de insanlar geliyor. Bence buradaki tekneler burada oturanların değil sadece. Burada teknesini tutan insanlar var. Otelin beach'i de burası. Gayet de hoş olmuş. Şimdi karnımızı doyurduk ve akşam saatlerindeyiz. Tabii burası gerçekten çok etkileyici olmuş. Yoktan yaratılmış. Yani eski Rum evlerini alıp da
restore etmişlerdir. Memleketin birçok yerinde görüyoruz. Bozcaada'da, Gökçeada'da, Foça'da, işte Cunda'da. Burası öyle değil. Bunu sıfırdan yapmışlar. Bunlar tamamen yeni yapılmış şeyler. Çok ilginç. Hadi girelim şunun içine. Az önce Big Chef'teydik. Hamburgeri öyle doyurdu ki. İlginç olan şu, şimdi Antalya'da her yer Ruslarla dolu, yabancılarla dolu. Sokakta yürürken bir sürü yabancı dil duyuyorsunuz. Burası Türklerle dolu. Türkiye'nin en varlıklı kesimiyle dolu diyelim. Tabii her yerden de insanlar geliyorlar. Bir hoşgörü içinde karşılanıyorlar. Buraya gelip gününüzü çok güzel bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Yani kapalı alan değil burası, onu demek istiyorum. Belli bir zümreye ayrılmış, dışarıdan girişlerin yapılamadığı bir yer değil kesinlikle. Güzel bir yer. Güzel yapılmış. Tekrar bir dolaşayım yoksa? Dolaş abi. Şarjın varsa dolaş. Yani bir ışıklı halini de görelim. Gecesini görelim. Ben akşam saatlerinde boşalır mı diye düşünmüştüm ama tam tersine insanlar gelmiş. Ya en güzel zaman bu zaman zaten. Aynen. Yani gündüz millet plajdaydı. Abi evet, Napoli'den esintiler var burada. Yok abi, Venedik. İşte Venedik, İtalya yani. Burası çıkmaz sokak galiba. Çıkmaz sokak, süsü verilmiş bir sokak burası. Yeter işte bana. Alayım hemen. Abi Sivrisin'in yanına bunu ben yapmışlar, hayretmişler. İstersen yaparsın. Temelliye bir gölet yapmışlardı yolun kenarına, Temelli'de. O ne oldu bilmiyorum. Orası şu anda bir rekreasyon alanı haline getirildi mi? Ne oldu? Bir şey olmuş yani. Olmuş mu? Tabii. Bayağı insanlar balık falan tutuyor. Kocaman bir gölet orası değil mi? Ve çok güzel bir park yaptılar etrafına. Sağlı sollu yolun. Çok güzel oldu ya bence. İçinde balıklar var tabii. Bu tarafa arabayla gelirsen bir uğrar bakarım. Sen şeyine bak. Akşam onlar yemeğe çıktılar. Bak burada yürüyüş kısmı yapmışlar, gördün mü? Buraya kadar tekneyle gelip bağlanıyorsun ve oradan yürüyorsun evine. Bugün maç mı var, ne bu? Adam boğazlanıyor gibi bağırdı ya. Böyle tüsleri falan. Ya onları da koruyarak bu işi yapmış olmalarını ben çok başladım. Kesinlikle. Görüyorum yani. Burayı yapan firmaya da Bak çekimde özel ışıklandırmalı gibi görünüyor, bakar mısın şeye? Yani ışık zaten çok büyülü bir şey. aynen. Güzel yapmışlar. Kehribar şey kullanmış. Mesela şu karşıdaki çiçeğin altından duvarı yollayan 3 tane ışık var. Evet. Bunlar çok böyle Ufak dokunuşlar ama çok havalı gösteriyor. tiyatral ışıklandırma diyoruz işte. Ne? Tiyatral. Yani fonksiyonellikten ziyade tiyatral. Ya işte görsel şölen oluşturuyor. Daha büyülü bir hale getiriyor. Harika da gidiyor. Daha izlesin de. Yok. Anladım. Başlar mı geçeceğiz biz? Bunu mu takip ediyoruz? Biz şöyle dönüyoruz. Adamı takip ediyoruz. Burasının daha devam etmiyor herhalde. Evet. Belki sonraki aşama. Arkasında ağaçlar var gerçi, yazık olur. Ama orada bir şey var bence. Bir devam tasarlıyorlar, evet. Devamı düşündüğü şeyler olabilir. Abi Belki devam edebilir. Abi bu ülkenin variyetli kesimine çok hitap ediyor. Burayı böyle yok satar, ben sana söyleyeyim. Ya sıradan şeyler değil, çok kupon bir yer burası. Satılık yer olur mu?
Abi vakit gelir, gün gelir birisi satar. Ben çıkıyorum buradan der gider. O şekilde olmuş oluyor. Ama çok huzur verici. Buradan denize açılıyorsun. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Deniz tutkusu olan adamlar böyle yerde otursun. Ben böyle bir yerde oturuyorsam bitti. Başka bir şey yapmam. Teknemle devamlı girer çıkarım ben. Bak ne güzel yere oturmuşlar. Çok harika bir şekilde demleniyor insanlar. Burada enteresan bir şey daha söyleyeyim. Koku yok. Bu ne demek? Su canlı su. Ölü değil yani. Evet, aynen öyle. Buna başarmış. Abi bu döngüyü sağlarsan zaten sorun kalmıyor. Yani dolaşımı sağlarsan eğer su şey yapar. Tazelenir. Bir şekilde sirküle ediyor ama. Bak şurada bir yapı var. Ne bu? Ama Ev çok bence. hoş görünüyor. Bence ev. Ev mi? Pencere yok. Yan tarafında şömine bacası gibi bir şey var ama. Ha bak şu tarafında. Şu taraftan. Evet. Ev abi. Ev burası. Gerçekten ev ve çok gösterişli. Çok beğendim. Türkiye'de bana benzer çok yer yapılabilir aslında. Kesinlikle. Müsait yerler var. Abi sırf bu haliyle bütün dünyayı başına toplarsın. Sen mesela öğreni komple böyle yapabilir. Düşünsene orası komple dere yatağı. Aynen çok da güzel olur. Hala geç sayılmaz. Yap istiyorsan. Yok ben nasıl yapayım? Yani yapılabilir bir şey. Yaparsın, şöyle yaparsın. Sponsor bulacaksın kendine, ortak bulacaksın. Sen mimar olacaksın. Sen mimarsın zaten. Böylece mesleğinde jübile yapacaksın. Devasa bir sanat eseriyle mesleğe veda edeceksin. Bu bak eskiden kalan bir şey gibi görünüyor orada. Evet. Yani eski bir kilise yapısı falan gibi. Ya o havayı vermişler işte. Mesela Olimpos'ta böyle yer var mesela. Sen şöyle bir Ve bu muhteşem. Şuraya baksana ya. Buna zodyak modyak demeyelim yani. Bu resmen Akdeniz'i geçer bir boydan bir boya. yeter ki yakıtı yetsin. Tabii canım yakıt meselesi. Evet. Rüzgar güzel. Şarjının ne kadar kaldığını görebiliyorsun değil mi? Görüyorum. %75 şarjım. Oo, hiçbir şey yakmamışız. Akşam yine atlayacaksın Zodyak'a, burada gezeceksin. Hani gondolların yaptığını yapacaksın yani. Bak bir de bu motor yap. Olanlar. Yelkensiz kazalar. Evet. Bunlar da enteresan. Abi katamaran yelkenli olmalı. Bunun yerine daha büyük, geniş bir tane motor yat yaparsın. Yelkensiz olacaksan eğer. Şu denizlere gibi. Evet, ışıklandırmalı şey koymuşlar. Şimdi fark ettim ya. Ben diyorum deminden beri bir değişiklik var ama anlayamadım. Aradakiler yanmıyor. Bazıları yanmıyor ama ışık döşemiş adam şeylere.